Herkese merhabalar, Şehirler sayfasına hoş geldiniz. Bugün 25 Haziran 2023, 5. kovanımızın genel durumunu kontrol edeceğiz. Şimdi çekimleri yaparken artık yeni bir yardımcım var. Yeni bir tane cihaz aldım kendime. Cihazın da takip modunu kullanarak artık çekimleri bu şekilde yapacağım. Bu da açıklamalarda yazıyor. O yüzden videoları bir oturtana kadar ilk birkaç videoda biraz problem olacaktır. Özellikle bu videoda biraz hızlı hareketler oluyor gördüğünüz gibi kamerada. Bunu da zaten birkaç video sonrasında halletmiş olurum. Şimdi bölgemizdeki sonbahar havası yavaş yavaş bitti ve artık Haziran havasının sonlarda olmasına rağmen yaşamaya başlıyoruz. Artık gördüğünüz gibi güneş açtı ve hava kapalı değil. Şimdi kovanımızı açmadan önce de kullandığımız ekipmanları dezenfekte ettikten sonra kovanımızı açıyoruz. Geçen hafta kovana verdiğim bölme tahtası yerine koyduğum straforu çıkartırken biraz fazla yanaştırmışım. Bunu çıkartırken peteği yırttım. Zaten düzeltirken elimde de görebilirsiniz. Çekerken petek biraz yırtıldı ama arılar bunu düzelteceklerdir. Zaten çıtamız da çok dolu bir çıta değil. Hala bölgede gelen bir nektar yok. Bugün de kovanın durumunu kontrol edeceğiz. İkinci çıtamız da kapalı yavrulu bir çıta. Üçüncü çıtamızda gördüğünüz gibi komple kapalı yavrulu bir çıta. Şimdi bu gördüğünüz kovanın ilk katı benim hazırlamış olduğum kovan. Üstündeki ikinci ve üçüncü katı da Trabzon'dan alınan bir tane kovan. 2 katlı bir kovandı. Bu kovanın ölçüleri çok kötü olduğu için ben bu kovanın altını kırdım çünkü tahta bir kovandı. Bunu daha önceki videomda söylemiştim. O yüzden ben bu kovanı bölme tahtası olarak kullanıyorum. Ama bu kovanın şöyle bir sıkıntısı var. Üçüncü katı kovana koyduğum zaman bu kovanın üçüncü katı alt kattaki kovanın ikinci katı normalde. Ama bunu yaparken öyle bir ölçüsüzlükle yapmışlar ya da kendilerine has bir çıta ölçülerim var bilmiyorum. Şu an benim kovanımda 5 farklı çıta var ve bu çıtaların hepsi alt kattaki çıtalarla birleşiyor. Zaten çıkartırken görebilirsiniz. Çıtalar alt kattaki çıtalar birleştiği için çıtaları çıkartmakta zorlanıyorum. Şu an arılar bana saldırmıyorlar ama yakın zamanda arı öldürdüğüm için bana saldıracaklar. Zaten çıtaları çıkartıp yerine koyarken arı da ölüyor. Bundan dolayı canım da sıkıyor zaten. Bunu da bir şekilde oraya bir aparat yaparak zaten çözeceğim. Ama bir kendime verdiğim bir yemin var. Bir daha bu şekilde bir kovan satın almayacağım. Yine çıtalarımızın alt taraflarında dalaklar mevcut. Her zaman olduğu gibi bu dalakları çıtalarımıza bırakmayacağız. Bu dalakların örüldüğünü görünce de kovanın iyi çalıştığını düşünüyorum. Alt katta da umarım bir problem yoktur. Şimdi 3. kat değişimiz bitti. İkinci katın durumunu kontrol edeceğiz. Ama ikinci kat komple kontrol etmeyeceğim. Zaten burada 4 tane çıta olduğu için bu kat çok ağır değil. Zaten şöyle bir şey var. Bu kovanlar yelken ağacı zaten çok ağırlar. Çünkü katlar bağlı olduğunda zaten iyice de ağırlaşacaklar. Böyle bir durum var. Şimdi 3. katı kenara koyup ikinci katın durumunu kontrol edeceğiz. Şimdi fıs sıktıktan sonra burada bir arı ölümü gerçekleştirdik mi bunu da bir net bir şekilde göreceğiz. Şu an bir 10-15 tane arımız öldü. Bu kovanın dandikliğinden sebep. Şimdi oraya bir çıta çakacağım veya bir tane bölme tahtası alıp oraya koyacağız artık. Bir şekilde bir yol bakacağız. Çünkü bu iş böyle gitmez. Şimdi gördüğünüz gibi inceden bir nektar gelmeye başladığı için buraya dalak örmüşler. Zaten bu çıtamız da nektarlı. Şimdi emin olmak için bir tane daha çıta çekeceğim. Bu gördüğünüz çıtamda da dalak var. Kenarlarını da biraz kabartmışlar ama kenardaki dalakları almayacağım. Onlar kalsın. Umuyorum ki geçen haftaki gibi alt katta petek örmemezlik yapmamışlardır. Çünkü burası gayet güzel ballı bir çıta. Üçüncü çıtada da herhangi bir dalak görmedim. O yüzden bu kata daha fazla bakmayacağım ve ikinci katı kenara alacağım. Şimdi ikinci katımızı propolisten ayırdıktan sonra bu katın ağırlığı çok ciddi bir şekilde artmış. İkinci kattaki çıtalarda boş yok diyebilirim. Katın ağırlığı o kadar fazla artmış. Şimdi ana arızgasını alıp ilk katın durumuna geçeceğiz. Şimdi ilk katta da gördüğünüz gibi yarım şerbetliğin altında herhangi bir şey yok. Burada arı yoğunluğu da yok. Yani bu gerçekten çok enteresan bir durum. Bu nedense arıları buraya taşıdığımızdan beri var. Hani arılığın yönünde mi bir yanlışlık var diyeceğim ama bunu da zaten pusulaya bakarak koyduk. Hatta ilk kovanı koyduğumuz yerde pusuladan yanlış baktığımız için kovanlarımızın yerini tekrardan değiştirdik ama bu sefer de böyle bir sıkıntı var burada niyeyse. Zaten normalde Haziran aylarında biz petek ördürmüyoruz ama bal akımı gelmeye başladığında arılar petek kabartmaya başlarlar genelde. Yani böyle bir enteresan bir durum var. Bu durumu da gözlemlemeye devam edeceğiz. Bir de peteği alt kısımdan kesmeye başlamışlar. Buna bakacağız tekrardan. Ama arılarımızın sakinliği gayet iyi ölen arılara rağmen. Üçüncü çıtamız da aynı. Bu çıtanın yarısı kabartılmış, yarısı yine kabartılmamış şekilde duruyor. Dördüncü çıtamızda da günlük yumurtalar mevcut. Ana arı buraya sıralı bir şekilde günlük yumurta atmış. Bugün üçüncü kata 2 tane kapalı yavrulu çıta çıkartacağım. Şimdi kapalı yavrulu çıtayı çıkartacağımız için alt kata 2 tane temel petek vereceğiz. Ama sizin elinizde kabartılmış petek varsa kovana temel petek vermeyin. Kovana kabartılmış petek verin arkadaşlar.
Ben elimde kabartılmış petek kalmadığı için temel petek veriyorum. Zaten problemlerimiz de buradan dolayı kaynaklanıyor. Çünkü sezon başında şikayetten dolayı arılarımızı taşıdığımız için bazı şeyler almakta geç kaldık. Bundan dolayı da kabartılmış petekleri verdiğimiz için şu an vermemiz gereken petekleri sene başında verdiğimiz için şu an petek kabartmamız gerekiyor. Normalde ben kabartılmış petekleri katılarken veriyordum ama dediğim gibi şu an yapacak bir şey yok. Artık bu durumu seneye düzelteceğiz. Bu sene bu şekilde olacak. Elimize olmayan sebeplerden dolayı. 6. çıtamızı kapalı yavrulu bir çıta. Bunu üst kata alacağım. O yüzden bunu kenara ayırıyorum. Şimdi burada video serisini seyretmeden yorumlar geldiği için kafanıza takılan bir şeyler varsa daha önceki video serisine bakabilirsiniz. Açıklamalar kısmına bakın. Orada yayın akışı var. Yayın akışından da yapılan bütün işlemleri görebilirsiniz. Eğer videoları komple tek tek seyretmek istemiyorsanız. Bu serinin devamı da oynatma listesinde var. Arıcılık başlangıç 2023 diye. Oradan en başından beri bir kovanda ne yapılması gerektiğini tek tek anlatarak gösterdim. Nelere dikkat edilmesi gerektiğini, neler yapılması gerektiğini. Ama yine de kafanıza takılan bir şeyler varsa bunları YouTube'dan veya Instagram'dan çekinmeden sorabilirsiniz. Yani YouTube'dan çok fazla yorum gelmese de Instagram'dan, yurt dışından bile bir sürü yorum geliyor. O yüzden aklınıza takılan bir şey varsa çekinmeden sorabilirsiniz. 8. çıtamız da komple yavrulu bir çıta. Bu çıtayı da kenara alacağım. Bundan önce baktığım çıtalar da komple yavrulu çıta. Zaten kovana vermiş olduğum 4 tane temel peteğin 3'ü kabartılmış, bir tanesi kabartılmamış. Böyle bir enteresan bir durum var. Şimdi 9. çıtayı kenara çekiyorum ve onun yerine bir tane temel petek bırakacağım. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videomun izleyiciye göre seyredilme oranları çok yükseldi ama kanalımda hala %70-%80'lere varan abonesiz izleyiciler var. Sizlerden ricam desteğiniz için videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şu abone sayımızı biraz yükseltmemiz lazım. 4000 izlenmeyi bu sene geçeriz ama en azından 1000 aboneyi artık geçmemiz gerekiyor. O yüzden desteklerinizi rica ediyoruz. Konumuza dönecek olursak da şimdi 9. sıraya temel peteği verdikten sonra 6. sıraya 2. sıradaki temel peteği yerleştireceğim. Şimdi bu çıtaların yerini şundan dolayı değiştiriyorum. İstersem o çıtayı oraya bırakıp haftaya tekrardan kabartılıp kabartılmadığına bakabilirim. Ama ben bal mumunda mı bir sıkıntı var bunu görmek istediğim için peteğin yerini değiştiriyorum. Bunu gözlemleme yapmak istediğim için bu çıtaların yerlerini değiştiriyorum. Şimdi bu temel petekler kabartılmadığı için ya da az kabartıldığı için kovanın işleyişine bir bozukluğa neden olmaz. O yüzden bu sıkıntılı bir durum değil. Zaten kovanımızın peteğe de ihtiyacı var. Şimdi 3. sıradaki peteği de 4. sıraya alacağım. 2. sıraya da bir tane temel petek vereceğim. 3. katı çıkartmak için kenara ayırdığım çıtaları da kovanı silkiyorum. Zaten sizin de gördüğünüz gibi ana arı sıradan döşemiş, sadece tek tük boşluklar var. Boşlukların olduğu yerde zaten nektar var. Bundan dolayı boşluklar mevcut. Şimdi buradaki erkek arı gözlerini de alıyorum. Diğer çıtayı da kovana siktikten sonra kovana varava mücadelemizi yapacağız. Arıları siktiğimiz için arılar çok fazla çıtanın üstünde. Bunu da indirmek için hazırlamış olduğum kekli ve naneli suyu sıkıp arıları aşağı indiriyorum. Arılar aşağı indikten sonra da kovana varava ile doğal mücadelemizi yapıyoruz. Önce ardıç katranı veriyorum. Daha sonra da hazırlamış olduğum uçucu yağları kovana veriyorum. Bu uçucu yağların nasıl yapıldığını seyretmek isterseniz de linkini yukarıya bırakıyorum. Buradan seyredebilirsiniz. Zaten Ertekin abi de yan taraftan hazırlamış olduğum birebir ondaki şerbeti veriyor. Bu şerbetleri verirken korkmayın çünkü biz kovana petek ördürdüğümüz için bu şerbeti vermek zorundayız. Zaten videolarımı düzenli bir şekilde seyrediyorsanız bu şerbetlerin bala karışmadığını birçok kez belirttim. Nedenlerini de anlattım. Şu an tekrardan bir söyleyeceğim. Bu verdiğimiz birebir oranındaki şerbet bala karışma ihtimali yok. Çünkü şu an kovanımızda 4 tane boş temel petek var. Ve bu verdiğimiz 1 litrelik şerbette de zaten bir tanesinin yarısından fazlası ancak kabartılacaktır. Diğer çıtalarımız da zaten baldan gidecek kabartılması. O yüzden bu çıtaların kabartılması için ya çok koyu bir şerbet hazırlamanız gerekiyor ve bunu turbo şerbetle vermeniz lazım ya da birkaç gün kovanı açıp aranızı sürekli şerbetleme yapmanız lazım. O yüzden bu verdiğiniz şerbet de bala karışmaz. İçiniz rahat olsun. Ben kovanımı haftada bir kere şerbetleme yapıyorum. Kovanım haftada bir kere açtığından dolayı. Çünkü buraya sürekli gelip gitme ihtimalim yok. Sebebi bundan dolayı. Şimdi ana arı ızgaramızı kovana koyuyoruz ve ikinci katımızı kovana atıyoruz. İkinci katımızı yerleştirdikten sonra üçüncü katımızı kovana koymadan önce arıları öldürmemek için ikinci kata da bir kekik naneli su solüsyonu sıkıyorum. Ve üçüncü kattaki çıtaları kenara ayırıp alt kattan aldığım çıtaları yerleştireceğim. Bu çıtaları da her zaman olduğu gibi diğer kat attığımız işlemlerin aynısı olduğu için ilk kattan aldığımız çıtaları da kovanın ortasına yerleştireceğiz. Şimdi bu çıtalar alt katta birleştiği için arılar oradan geçemiyor ve orada bir hafif boşluk olduğundan dolayı oraya propolisle kaplıyorlar. Zaten burada da çok yoğun bir propolis var. Ben böyle bir propolisi başka bir yerde de görmedim.
seyrettiğim diğer videolarda da görmedim. Ben genelde yurt dışındaki videoları çok fazla seviyorum. Orada seyrettiğim videolarda bile böyle bir propolis görmedim. Burada muazzam bir propolis geliyor. Bu sene buradan bir propolis toplamadım ama seneye çok ciddi bir şekilde buradan propolis toplama düşüncem var. Yani kovanda propolis yağıyor diyebilirim size. Öyle geliyor ve bazen çıtaları ayırırken ya da katı ayırırken çok zorlanıyoruz. Katı ayıramıyoruz, yani öyle bir yoğun propolis geliyor. Şimdi kovanımıza çıtalarımızı yerleştirdik. Çıta düzenlememizi yaptık. Ben hala kovana bölme tahtasını nereye koydum bulamadığım için bugün çuvalla idare edeceğim. Kovanımızı çuvalla sardıktan sonra sera naylonunu kovana koyuyorum ve kovan kapağının üstünde biraz boşluk olduğu için bir tane daha çuval koyup kovanımı kapatıyorum. Benim bu haftaki kontrollerim bu kadar. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.